Arkadaşlar kanalından herkese merhaba. Bir önceki KeyChat serimizin ilk videosunda devre şemasını nasıl oluşturabileceğimizi sizlere göstermiştim ve bazı gerekli ayarları aynı şekilde hangi butonları kullanmamız gerekiyor ve hangi seçenekler üzerinden devre şemasını oluşturabiliriz ve burada görmüş olduğunuz gibi direnç, kondansatör, terminal, transistör vesaire bunları nasıl ekleyebiliriz? Bunlardan bahsetmiştim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane ayarlı güç kaynağı devremiz var. LM317 regülatörü üzerine kurmuş olduğumuz ve tip 2955 transistörü kullanmış olduğumuz güzel bir ayarlı güç kaynağı devremizi oluşturduk. Şimdi bir önceki videoda eğer atladığım veya anlatmadığım bir yer varsa hem şöyle ilk başta bir kısaca bir özet geçmem gerekirse görmüş olduğunuz gibi sol tarafta çizgisel butonlarımız vardı. Butona tıkladığımda şöyle görmüş olduğunuz gibi noktalar beliriyor. Bunu kapattığım an noktalar tekrardan devre dışı kalmış oluyordu. Sol kısımda ise yine görmüş olduğunuz gibi burada ölçü birimleri var. İnç, mil ve milimetre şeklinde. Buradaki artı ve oka tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi mouse'un imlecinde herhangi bir şey yok. Buradaki oka tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi bir artı şeklinde burada çizgisel bilgiyi bize veriyor. Bunu şimdilik kapatalım. Şimdi bu kısımda arkadaşlar eğer çizmiş olduğunuz devre şeması üzerinden baskı devresini oluşturacaksanız farklı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. O kısma geçmeden önce hemen şöyle sağ taraftan kısaca bir tekrardan bahsetmem gerekirse burada zaten hem şase ve hem güç bağlantısının nasıl ekleyebiliriz bunu göstermiştim. Burada zaten kablo bağlantımız var. Yani genel olarak şema üzerinden çok basit bir şekilde çizim yapabilmeniz için buradaki kablo bağlantısını kullanarak ve aynı şekilde şu kısımda görmüş olduğunuz add sembol dediği yani bileşenleri ekleyebileceğimiz kütüphanemiz buradan açılmış oluyor. Şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum ki hemen bir kütüphanemizi açalım. Şu şekilde sembole tıkladıktan sonra burada ortalama dediğim gibi sizin bilgisayarınızın hızına göre değişiklik gösterebilir. Burada ortalama 1 dakikalık bir zaman dilimi bekliyoruz. Sonrasında ilgili kütüphanemiz yüklenmiş olacaktır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilgili kütüphanemiz geldi. Kütüphane içerisinden istediğimiz herhangi bir bileşeni arayıp taratıp seçip şema üzerine ekleme işlemi yapıyorduk. Şimdi burada bu esnada bu kısımda kütüphaneye bu pencerenin daha doğrusu programın kendi kütüphanesinde bulunmayan veya farklı bir şekilde sembolü bulunan herhangi bir bileşeni nasıl programın KeyChat'ın içerisine ekleyebiliriz? Kütüphaneye nasıl dosya veya şema çizimlerini ekleyebiliriz, sembollerini ekleyebiliriz? Buna değinmek istiyorum. Şimdi daha önceden eklemiş olduğum LM358 entegrem vardı. Hemen onu da şuraya yazmak istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada LM358 entegremizin normal orijinalinde toplamda 3 çeşidi bulunuyor. Burada ayak izi mesela vermemiş. Yani PCB üzerindeki görünümünü vermemiş. Bir alt kısma baktığımız zaman burada SMD şeklinde vermiş. Zaten bu LM2904 bu farklı bir entegre. Şimdi mesela LM358'i seçtiğimizde şöyle alt kısma doğru inersek yani seçeneği büyütürsek A tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3. B'ye tıkladığımızda 7, 6, 5 ve C'ye tıkladığımızda ise artı ve eksi giriş çıkışlarını gösteriyoruz. 8 ve 4. Burada mesela devreyi, şemayı çizerken bunları tek tek kullanmak yerine mesela şöyle bir seçelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi LM358'in 1, 2 ve 3 nolu bacağına ait bağlantıyı burada entegrenin iç yapısında görüyoruz. Fakat ben bu şekilde değil de komple entegrenin bütün bacaklarının var olduğu bir sembolü istiyorum. Onu da dediğim gibi daha önce ben eklediğim için sizlere bunu göstereceğim.
Burada yine LM358 yazımızı yazdık. Benim kendi eklemiş olduğum LM358 burada. Görmüş olduğunuz gibi PCB baskısı üzerinden görünecek olan ayak izi burada ve LM358 entegremin bütün ayaklarının bulunduğu pin bağlantılar, çıkışlar burada. Bunu seçtiğimde ise görmüş olduğunuz gibi tam bir şekilde entegrenin sembolik çizimini buraya eklemiş olduk. Programın kendi orijinal entegresi burada 1, 2, 3 işte sonrasında tek tek seçerek ilgili bağlantıları yapıyoruz. Fakat dediğim gibi entegrenin tam bir şekilde oluşmasını istiyorsak eğer programın içerisine ilgili kütüphanesine bunu eklememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Hemen burada bunu sizlere göstermek istiyorum. Hemen ilk önce arkadaşlar yine Google amcayı açarak buraya LM358 zaten daha önce arattırmışım. Görmüş olduğunuz gibi aynı buradaki yazıyı yazdıktan sonra tıklıyoruz. Bizim bu sayfaya ait, daha doğrusu LM358 entegresine ait sembolü ve ayak izini bulmamız gerekiyor. Burada mesela resimde görmüş olduğunuz gibi SMD bir görüntü var. Bu bize lazım değil, gerekli değil. Bunun içerisine girip ilgili tam olarak istediğiniz entegreyi aratıp bulabilirsiniz. Biraz daha alt kısma doğru indiğimde görmüş olduğunuz gibi burada farklı bir yapıda LM358 bulunuyor. Hemen tıklıyoruz. İlgili burada sitenin içerisine girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi normal dip entegremiz burada 8 ayaklı LM358 kullanacak olduğumuz entegrenin görüntüsünü bize vermiş. Alt kısma doğru indiğimde görmüş olduğunuz gibi kütüphaneye ekle diyor. Veya LM358 entegresinin datasheet'ine yani bilgi sayfasına erişebilmemiz için burada yine ekstradan seçenek var. Pin yapısı, fiyatlandırma. Yani fiyatlandırma dediği hangi ülkelerde veya nerelerde ne kadarlık bir fiyata satılıyor bunları göstermiş oluyor. Alt kısımlara doğru inmeye devam ettiğimde ise burada herhangi bir sembol vermemiş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu görüntüsünde arkadaşlar şu şekilde bize lazım olan entegre bu şekilde. Bu entegrenin isterseniz buradan 3D modelini indirebilirsiniz. Onu da yine ilerleyen videolarda göstereceğim. Entegrelerin, daha doğrusu bileşenlerin olmayan 3D görüntülerini bu şekilde nasıl ekleyebiliriz? Onlara değineceğim. Alt kısma doğru inmeye devam ettiğimde bakalım başka neler varmış. Herhangi bir şey yok. Fakat bu site şu anda çok tuhaf göründü işin açıkçası. Şöyle bir tekrardan siteyi yenilemek istiyorum. Evet, şimdi site normaline döndü. Burada şimdi görmüş olduğunuz gibi entegrenin tüm bacaklarının, tüm bağlantılarının olduğu burada sembolü bize vermiş oldu. İsterseniz buradaki sembole şuradan sembol ve ayak izini indire tıklayın veya buradan baskı devresinde kullanacak olduğumuz bu şekilde ayak izini indirebilirsiniz. Yine aynı şekilde buradan indir butonuna basarak bize lazım olan buradaki sembol. Hemen sembolü indir diyoruz. Sembolü indirmek için arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi hangi programı kullanıyorsanız ona göre buradan seçeneklerden seçip ilgili programa ait dosyayı indirmeniz gerekiyor. Biz KiCad uygulamasını kullandığımız için şöyle tıklıyoruz. Hemen ilgili sitenin eğer varsa kaydınız buradan direkt giriş yapabilirsiniz. Veya herhangi bir kaydınız yoksa burada hemen bir çok kısa ve basit aynı şekilde ücretsiz bir durumda kayıt işlemi olup ilgili entegrenin sembolünü veya 3 boyutlu görüntüsünü indirmiş olursunuz. Burada yine görmüş olduğunuz gibi 3 adet dosyamız var. Bir tanesi burada SYM yazan sembol, step yazan da 3 boyutlu görüntüsü. Bunları KiCad programının içerisine ekleyeceğiz. Hemen şimdi programa geri dönelim. Burada programa geri döndük. Şunu kaldıralım arkadaşlar. Şunu da kaldıralım. Şimdi bu esnada ilgili sembolü ekleyebilmemiz için tercihler kısmında veya ayarlar kısmında sizde nasıl görünür bilemeyeceğim. Tercihler kısmı üzerinden sembol kitaplıklarını yönete tıklıyoruz. Bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Buradaki sayfa KiCad programının içerisindeki
kendi orijinal dosyalarına ait bilgiler, işte şematik semboller, transistör, direnç, kondansatör, bunların hepsinin sembolize bir şekilde çizilmiş dosyaları burada mevcut. Şimdi biz buraya ekstra olarak kendi seçimimize ait, kendi kişiselleştirebileceğimiz ayak yapısına ait LM358 entegremizin şematik görselini buraya eklememiz gerekiyor ki LM358 olarak arattırdığımızda programın kendisinin sunmuş olduğu değil de bizim indirmiş olduğumuz, kütüphaneye eklemiş olduğumuz sembolünü kullanmış olacağız. Şöyle alt kısımlara doğru inmek istiyorum. Burada zaten ben daha önce eklemiştim. Bunu siliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan artı kısmına tıklayarak buraya isterseniz isim verebilirsiniz veya yine burayı silelim. Şuradaki klasöre tıklayıp buradan belgelerin arasına ben kaydetmiştim. Şöyle yeni klasör diyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada LM358 entegremize ait indirmiş olduğumuz 3 boyutlu veya şema dosyasının bilgisi burada mevcut. Tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi keycat nokta, daha doğrusu alt tire SYM yazan dosyamız bizim LM358'e ait tüm bacaklarının olduğu entegrenin sembolü burada. Bunu seçiyoruz. Şöyle aç diyoruz. Aç dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi LM358 entegrenin bizim indirmiş olduğumuz dosyayı buraya eklemiş olduk. Şimdi bu esnada şöyle biraz pencereyi yukarı doğru kaldıralım. Eğer eklemek istediğiniz farklı bir sembol, entegre, kondansatör, transistör vesaire varsa yine aynı şekilde buradan klasöre tıklayarak, hatta bunun ismine de şu şekilde çift tıklayıp şurayı silelim. Buraya mesela orijin yazalım. Bizim eklemiş olduğumuzu görebilmemiz için. Buraya orijin yazdık. Entegremizin bacak yapısını ekledik. Hemen şu kısımdan tamam butonuna tıkladıktan sonra burada biraz bekletiyor. Bizim eklemiş olduğumuz sembolün doğru mu değil mi, daha doğrusu dosya yapısı, dosya uzantısı doğru mu değil mi, bunu kontrol ediyor çıkarken. Burada biraz bekliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hata, herhangi bir sorun vermedi. Bakalım eklemiş olduğumuz entegrenin yapısı kütüphane içerisinde mevcut mu? Hemen şuradaki sembole tıklayarak ilgili kütüphanenin açılmasını bekliyoruz. Şurayı silelim. Şimdi bu kısma tekrardan LM358 yazdık. Şöyle alt kısımda görmüş olduğunuz gibi LM358 orijin klasörünün adı. Bu klasörün altında şu şekilde görmüş olduğunuz gibi LM358'in bizim eklemiş olduğumuz entegre ayak yapıları burada bulunuyor. Bunu biz kendimiz eklediğimiz için görmüş olduğunuz gibi programın orijinal kendi LM358 entegrenin bilgisi burada mevcut. Buradaki entegresi bizim sonradan kütüphaneye eklemiş olduğumuz entegre. Hemen çift tıklıyoruz, bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi entegremiz burada hazır bir şekilde bulunuyor. Sizler de istediğiniz herhangi bir bileşenin ayak yapısını, sembolünü, baskı devre üzerinde görünebilecek 3 boyutlu yapısını indirip programın içerisine atmak isterseniz tercihler diyoruz, sembol ekle diyoruz. Buradan klasör, sonrasında indirmiş olduğunuz klasörü seçerek programın içerisine aktarmış oluyorsunuz. Bu kaybolmaz arkadaşlar. Kütüphaneye eklemiş olduğunuz herhangi bir bileşen, herhangi bir sembol kaybolmaz. Burada sabit kütüphanenin içerisinde hazır bir şekilde bekler. Hemen şimdi bunu siliyoruz. Şimdi asıl konumuza geri dönecek olursak arkadaşlar, hazırlamış olduğumuz ayarlı güç kaynağı devresinin şimdi şematik çizimini sizlere göstereceğim. Burada eğer çizmiş olduğunuz şema üzerinden devam edecek olursanız bunun iki farklı çeşidi var. Sizlere onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, çizmiş olduğumuz şema üzerinden PCB oluşturacak olursak burada görmüş olduğunuz gibi ilk başta bütün bağlantıları tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Herhangi bir sorun, herhangi bir hata var mı diye. Eğer görmüş olduğunuz bir hata yoksa bu kısımda yapacak olduğumuz şöyle bir işlem var. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi ayak izi dediği, yok pardon, şurada görmüş olduğunuz gibi
sembolümüz var burada. Hemen şu simülatör sembolünün sağ tarafında bulunan Async Footprints dediği, buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra burada bizim atayacak olduğumuz ayak izleri var. Yani şöyle anlatmam gerekirse, buraya eklemiş olduğumuz direnç, kondansatör, terminal, transistör, bunların hepsinin ayak izlerini, yani PCB çizerken, PCB şeması çizerken ayak izlerinin nasıl göründüğünü seçmemiz, belirtmemiz gerekiyor. Burası normal sembolize bir şekilde şematik çizim. Hemen şöyle tekrardan Footprints'e girecek olursak, şimdi şema içerisinde bulunan eklemiş olduğumuz bütün bileşenler burada. Görmüş olduğunuz gibi burada 2 tane kondansatörüm var, terminallerim var, transistörüm var, dirençlerim var, trim potum var. Bunlara tek tek bir ayak yapısı eklememiz gerekiyor. Yani burada paket dediği aslında ayak yapısı. Şimdi eklemezsek ne olur? Şunu göstermek istiyorum. Eğer buradaki şemayı olduğu gibi PCB çizimine aktarmak istersek, şuradan görmüş olduğunuz gibi PCB editör, yeşil olan kısma tıklıyoruz. Buradaki çizmiş olduğumuz sembolü, daha doğrusu şematik çizimi PCB baskısına hazırlıyor arkadaşlar. Hazırlıyor, fakat şöyle bir sorun oluşacak. Şunu da göstermek istiyorum. Şimdi yeşil olan kısma, yani şematik çiziminden PCB çizimine geçiş butonuna bastığımızda bizim asıl PCB'yi oluşturacak olduğumuz alan burası. Şimdi bu kısımdayken şurada görmüş olduğunuz gibi PCB şematikten güncelleştir veya PCB'yi güncelleyin gibi bir seçenek mevcut. Veya yine klavye üzerinden F8 tuşuna basarak ilgili pencereyi açabilirsiniz. Şöyle PCB güncelleştir butonuna tıkladığımda böyle bir sayfa beni karşılıyor arkadaşlar. Buradan update PCB dediğimizde şöyle tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bazı şeyleri verdi, bazı şeyler, bilgiler, uyarı verdi, hata verdi vesaire. Toplamında 6 tane hatamız var ve 5 tane uyarımız var. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen bakalım. Update PCB butonuna bastık. Kapat butonuna basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi devre şeması üzerinde oluşturduğumuz bazı bileşenleri buraya otomatik bir şekilde ekledi. Ekledi, fakat bu nedir mesela? C1 220 mikrofarad. Bu bir kondansatör olamaz, değil mi? Bizim buradaki ayak yapılarını değiştirmemiz gerekiyor. Yani buradaki PCB'ye uygulanan deliklerin olduğu plaketin üzerinde görünecek olan bu yapıları değiştirmemiz gerekiyor. Burada mesela görmüş olduğunuz gibi LM317'ye ait ayak yapısı burada bulunuyor. Aynı şekilde transistöre ait ayak yapısı da burada bulunuyor. Fakat kondansatör bu şekilde göründü ve diğer geride kalan klemenslerim, terminallerim, dirençlerim vesaire, bunlar eklenmedi. Bunları da yapabilmemiz için hemen şurayı silelim. Delete dedik. Şimdi buradan tekrar şematik kısma geri dönüyoruz. Bu esnada biraz önce görmüş olduğunuz gibi saçma sapan bileşenleri otomatik bir şekilde kendisi eklemiş oldu. Burada arkadaşlar yapacak olduğumuz şöyle bir işlem var. Şu kısımda şöyle zikzak çizginin, yani simülatör butonunun hemen sağ tarafında bulunan Footprints dediği butona tıklıyoruz. Açılan pencerede şematik üzerinde bulunan, daha doğrusu bizim eklemiş olduğumuz buradaki direnç, kondansatör vesaire eklemiş olduğumuz tüm bileşenleri bize burada verdi. Görmüş olduğunuz gibi toplamında 9 tane bileşen eklemişiz. Fakat biraz önceki gibi PCB ekranında görmüş olduğunuz 220 mikrofaradlık kondansatör Audi modül olarak bir görüntü verdi. Farklı bir şey, bize bu lazım değil. Normal istediğimiz ayarları burada tek tek paketini, ayak yapısını, kılıfını seçmemiz gerekiyor. Burada nasıl yapacağız? Hemen şöyle ilk başta sol kısımdan burada ana madde. Mesela nedir? C1 kondansatör. Buradan kondansatörü THT olarak, kapasitör tıklıyoruz. SMD olarak değil de THT olarak tıklıyoruz.
Şurayı biraz küçültelim. Sağ kısımda ise yani burada görmüş olduğunuz gibi milimetrik cinsinden kondansatörlerin büyüklüğünü, küçüklüğünü, yapısını bizlere vermiş oluyor. Peki burada hangisini kullanmamız gerekiyor? Hangisini seçmemiz gerekiyor? En uygun ayak yapısı hangisidir? Bunu nasıl görebiliriz? Şurada görmüş olduğunuz gibi seçilen ayak izini görüntüle diye hemen 1, 2, 3. Üçüncü sembole, butona tıklıyoruz. Böyle bir pencere açıldı. Şimdi şurayı biraz küçültelim. Şu pencereyi sola sabitleyelim. Bu pencere sağda sabit kalsın. Bizim ilk başta eklememiz gereken C1 220 mikrofaradlık bir kondansatöre ihtiyacımız var. Buradaki bu ayak yapısını bir numaralı kondansatöre tanımlamamız gerekiyor. Burada kapasitörü seçtik. Böyle bir ekranımız açıldı. Şimdi sağ kısımdan başlıyoruz. Mesela burada farklı bir kondansatör tipi var. Alt kısımlara doğru iniyoruz arkadaşlar. İniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi radyal tip var. Burada 1,5 milimden başlıyor. Aşağıya doğru indiğimizde 10 milim. Görmüş olduğunuz gibi çok daha büyük. Sonra radyal, tantal kondansatörlerimiz var. Aşağıya doğru inmeye devam ediyoruz. Disk, burada görmüş olduğunuz gibi mercimek kondansatörü dediğimiz kondansatör yapıları mevcut. Bizim burada mesela kullanacak olduğumuz 2,5 milimetrelik kondansatör. Hemen C1'imiz seçili. Buradan istediğimiz kondansatörün yapısını, milimetresini seçiyoruz. Çift tıklıyoruz. Şöyle şurayı biraz daha küçültelim. Görmüş olduğunuz gibi 220 mikrofaradlık kapasitörümüze ayak yapısını yani kılıfını tanımlamış olduk. 2,5 milim olarak görünüyor. Aynı şekilde hemen bir alttaki kondansatöre de yine 2,5 milimlik kondansatörü eklemem gerekiyor. Bunu da seçtim arkadaşlar. 2,5 milimlik kondansatörün yapısını ekledim. Hemen alt kısımda neyimiz var bizim? Mesela terminal, giriş kısmı. Şurayı biraz şu şekilde açalım. Burada şimdi isterseniz tek tek arayın veya isterseniz şu kısma term yazabilirsiniz. Bu şekilde olmadı. Sadece ter yazsak çıkar mı? Çıkmaz çünkü buradan kondansatörümüz seçili, kapasitörümüz seçili. Hiç önemli değil. Şöyle alt kısımlara doğru indiğimizde terminali bulmamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi terminallerden birçok seçenekler mevcut. Genel olarak standart kullanılan terminal şurada görmüş olduğunuz gibi terminal blok 4U John yazan sekmeye tıklıyoruz. Burada şimdi birinci terminal. Görmüş olduğunuz gibi 2 pinli terminalimiz var. Hemen bir altında farklı bir terminal, bir altında farklı bir terminal. Peki bu terminallerden hangisini kullanmam gerekiyor diye soracak olursanız burada ikili terminali seçip ayak yapısını görüyoruz bu şekilde. Bunu bir de 3 boyutlu olarak görmemiz gerekirse şurada görmüş olduğunuz gibi 3B görüntüleyici tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir 3 boyutlu görseli bulunmuyor. Tamam, bunu kapatalım. Alt kısımlara doğru inmeye devam edelim. Mesela şöyle farklı bir ikili terminal vardı biraz önce. Evet. Mesela bunun 3 boyutlu yapısını görüntüleyelim. Burada da herhangi bir yapı görünmüyor. Alt kısımlara doğru şöyle inelim. Burada farklı sanırım burada yok. Şöyle yapalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi terminal blok Phonix yazan buna tıklıyoruz. Bu kısımda da yine farklı terminallerimiz var. Yani bazı terminallerin 3 boyutlu dosyaları programın içerisinde varken bazılarında yok olabiliyor. Sonradan bunu kendiniz de ekleyebilirsiniz. Buradan terminali seçtiğimizde 2 pinli terminal, yine 3 boyutlu görselimize tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi normal standart kullanmış olduğumuz terminal burada bizleri karşılıyor. Şöyle 2 pinli ayak yapısı var. Bakır bağlantıları bu şekilde. Normal standart gündelik kullanmış olduğumuz vidalı terminalimiz burada mevcut arkadaşlar. Kullanacak olduğumuz bileşeni, kondansatörü, terminali bu şekilde seçerek görsel olarak da kontrolünü yaparak
seçimi kabul edebiliriz. Burada mesela terminalimiz vardı. Hemen 2 ayaklı terminali seçiyoruz. Alt kısımda çıkış 2 pinli terminalim var. Bunu da 2 pinli terminal olarak seçiyoruz. Zaten tip 2955 transistörün yapısı burada otomatik bir şekilde kendisi seçilmiş. Yani programın içerisinde var. Hemen bir alt kısma indiğimde ise R1, R2 dirençlerimiz burada mevcut. Bunların da ayak yapıları yok görünüyor. Hemen birinci direncim seçiliyken şöyle rezistör olan şurada görmüş olduğunuz gibi THT rezistöre tıklıyorum. Yine sağ kısımda dirençlerim açıldı arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi farklı yapılarda yine bir 3 boyutlu görüntüsüne göz atalım. Farklı yapılarda dirençlerim var. Küçük, büyük, uzun, dik, yatay. Buradan tek tek seçmemiz gerekiyor. Şimdi standart olarak kullanmış olduğumuz direnç şurada 10.16 milimlik direncim mevcut. Şöyle hemen bir yapısını kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi direncim bu şekilde. Şunu tekrar kapatalım. Burada watt olarak yazıyor mu? Şurada görmüş olduğunuz gibi 1/4 watt. Yani dediğim gibi standart kullanmış olduğumuz direncimiz 1/4 watt. Mesela alt kısımlara doğru indiğimde 1 wattlık direncim var. Farklı bir seçelim. Burada 2 wattlık direncim var. Şöyle farklı seçelim. Burada 4 watt. Burada 5 watt. 5 wattlık dirence bakalım mesela. Görmüş olduğunuz gibi 5 wattlık direnç. Aslında taş direnç olarak görünmesi lazım. Fakat taş dirençleri burada sanırım farklı bir yapıya vermişler. Mesela burada 10 wattlık direnç. Hemen bunun bir görüntüsüne bakalım. Nasıl görünüyormuş. 10 wattlık direnç de bu şekilde görünüyormuş arkadaşlar. Yani dediğim gibi buradan istediğiniz direnç yapısını seçerek buradan da wattını kontrol ederek istediğiniz direnci seçebilirsiniz. Ben burada normal standart kullandığımız 10.16 milimlik 1/4 watt sahibinde, daha doğrusu gücünde direncimi seçmek istiyorum. Hemen 1 numaralı direncimi seçtim. Yine 2 numaralı direncimi seçtim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane trim potum vardı veya potansiyometrem vardı. Hangisini tercih ederseniz. Alt kısımlara doğru indiğimde şöyle bakalım. Potansiyometre ile alakalı buralarda bir şeyimiz olması lazım. Bir paket olması lazım. Evet, görmüş olduğunuz gibi potansiyometre THT seçiyorum. Sağ kısımda ise şöyle seçtim. Klavye üzerinden alt kısımlara doğru indiğimde farklı yapılarda kondansatörlerin ayak izlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yine burada birçok kondansatörün 3 boyutlu görüntüsü olmayabilir. Mesela bunun varmış standart kullandığımız trim pot. Ben burada sonradan dahil etmiş olduğum 3 boyutlu potansiyometrenin yapısını seçmek istiyorum. Şimdi bu projede kullanacak olduğum potansiyometre şöyle bir göz atacak olursak arkadaşlar. Şöyle biraz daha yukarılara doğru çıkalım. Buradaki seçim tamamıyla dediğim gibi size kalmış. Hangi potansiyometreyi, hangi trim potu kullanmak isterseniz ona göre kendiniz bir seçim yapabilirsiniz. Burada farklı tiplerde zaten potansiyometreler mevcut. Yine görmüş olduğunuz gibi farklı ayak yapılarına sahip potansiyometreler, trim potlar mevcut. Burada tam olarak istediğim potansiyometreyi bulamadım. Şurada. Evet. Görmüş olduğunuz gibi benim kullanacak olduğum potansiyometre burada. Hemen bunu seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi potansiyometrem seçildi. Zaten LM317'nin de paket yapısı, yani ayak görüntüsü, baskı görüntüsü bu şekilde. Bunu da otomatik bir şekilde programın içerisinde olduğundan dolayı hemen şöyle bir 3 boyutlu görüntüsünü de gözlemleyelim. Görmüş olduğunuz gibi LM317'ye ait transistör, daha doğrusu regülatör burada mevcut. Bunu da kapatalım. Şimdi buradaki yapıları, ayak yapılarını tek tek ekledikten sonra başka bir işlemimiz kalmıyor. Şuradan alt kısımdan görmüş olduğunuz gibi uygula, şemayı kaydet ve devam et butonuna tıklıyorum. Eklemiş olduğum kütüphane içerisindeki yapıları, ayak izlerini, 3 boyutlu görsellerini buraya ekliyor. Sonrasında tamam diyorum. Burada işimiz bitti. Yani şema üzerinde herhangi bir işimiz kalmıyor.
Tekrar PCB görünümüne geçelim. Şimdi burada şemayı PCB şematikten güncelleştir butonuna tıklıyoruz veya F8'e tıklıyoruz arkadaşlar. Yine bizi böyle bir pencere karşılıyor. Update PCB butonuna tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi biraz önce 6 tane falan hata vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yine şöyle üst kısımlara doğru çıktığımızda daha önceki vermiş olduğu hataları, bilgileri burada geçmişte bize sunuyor tekrardan. Burada görebilir miyim diye baktım ama tam olarak şu anda bulamadım. Her neyse zaten hata yok, uyarı yok vesaire yok. Bütün her şeyimiz tamam. Update PCB butonuna bastık. Kapat butonuna bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şematik üzerinden eklemiş olduğumuz tüm bileşenleri buraya aktardı. Şema içerisinde burada hangi bileşen varsa aynı bileşenlerin seçmiş olduğumuz yapılarını buraya eklemiş oldu. Şimdilik videoyu daha fazla devam ettirmeyeceğim arkadaşlar. Yeteri kadar uzun oldu. Bir sonraki videomuzda da bunları tek tek nasıl ekleyebiliriz veya bu süreçten sonra nasıl devam edebiliriz? Sizlere bunu anlatacağım, bunu göstermeye çalışacağım. Umarım buraya kadar birçok şeyi anladığınızı umuyorum. Eğer aklınıza takılan veya atladığım, sizin de öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa videonun açıklamalar kısmından bunu yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Yine elimden geldiği kadar herkese yardım etmeye çalışıyorum. Hemen şimdi bu esnada bir 3 boyutlu görüntüsüne bakalım. Nasıl bir görüntü bizi karşılayacak? Görmüş olduğunuz gibi burada 2 adet kondansatörüm, LM317, 2 tane direncim ve burada transistörüm mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi potansiyometrenin 3 boyutu burada görünmüyor. Bunu sonradan kendimiz ekleyeceğiz. Şöyle arka kısmına doğru baktığımızda yapıları burada bakır bağlantı noktalarını görebilirsiniz. Şimdilik bu kadarlık olsun arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda tek tek yollarını çizelim. Hatta yolları nasıl çizebileceğiz bunları göstermeye çalışacağım. Umarım buraya kadar şimdilik sizler için de yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Dediğim gibi atladığım, size göstermediğim, anlatmadığım, aklınıza takılan veya sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. KiCad serimizin bir sonraki videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.